tecrübesiz adaylar geldiklerinde kendilerini ifade ederken hangi konularda doğru ve yanlış tutum gösteriyorlar? Biraz bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Hem de izleyicimizin sorusunu da yani tecrübesi olmayan adaylar, neden olumsuz, Hı hı. yanıtlar alıyor ya da neden olumlu yanıtlar alıyor? Onlara da değinmiş oluruz. Tabii, ya şöyle, şimdi o iş, hani her ilana başvuru yapıyoruz. Yani yeni mezunlar bunu yapıyorlardı işte. Orada yazıyor işte 3 yıl, 5 yıl deneyimli adaylar diye. Evet, Yani orada aranan pozisyon aslında tecrübeli bir pozisyon. Yani tecrübeli aranıyor. Çünkü tecrübesiz bir kişiyi alıp oraya oturttuğunuzda o işler yürüyemeyebiliyor. Hani küçük firmalarda bu bir departman 3 kişi, 4 kişi olabiliyor ve bu 3-4 kişiden bir kişi ayrıldığında onun yerine deneyimli birini direkt koymak, ya çünkü o tek başına o işi yapıyor baktığınızda. Yani 3-4 kişinin kendi içinde ayrılmış işleri var. Bir tanesi ayrılığında o yerine gelecek kişinin o işi daha önceden deneyimlemiş, tecrübe etmiş olması gerektiğini bekliyorlar ve bu yüzden sizlere o tarz dönüşler alıyorsunuzdur muhtemelen. E, Yani sizin başvuracağınız ilanlar biraz daha yeni mezun, yetiştirilmek üzere ya da işte bir yıl deneyimli dedikleri pozisyonlar olabilir. Eğer siz 3 yıl, 5 yıl deneyimli aranan pozisyonlara başvuruyorsanız orada tecrübeden dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Grader'de de tabii biz yeni mezun öğrencilerle ilerlemeyi ya da stajla başlayıp sonrasında devam ettirmeyi tercih ediyoruz ki benim insan kaynakları departmanında da 2 tane arkadaşım stajla başlayıp devam etmiş. Şu an bir tane yine stajyerimiz var. Belki onunla da yine devam etmeyi planlıyoruz. Hani bu tarz şeyleri biz yapmayı tercih ediyoruz. Tabii orada adayların kendilerini ifade ederken hani onları ayıran bazı şeyler olabiliyor tabii ki. Burada tek başına ya işte bu çok iyi yerlerde staj yapmış değil. Kişinin hani en başında da söyledim kendini ifade etmesiyle alakalı. Hani iletişiminin iyi olması, istekli olması, meraklı olması, hani bunları gösterdiği takdirde tabii ki bir adım öne çıkıyor kişiler. Artı onun harici hani açık mı, farklı fikirlere açık mı, biraz daha meraklı biri mi noktası beni ilgilendiriyor. Şunu yaşayabiliyoruz. Zaman zaman toplu mülakatlar yaptığımız oldu. Yani toplu mülakattan kastım şu. İşte 15 adayı davet ediyoruz. Amacımız aslında orada 10 tane adayla hani 10 tane adayı davet etmek, onun hı hı. içerisinden seçim yapmak. Çünkü genelde 5 kişi yolda çıkıyor, ayrılıyor, gelmiyor. Arıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz, işte uyuyakalmış oluyor falan. Hani bu tarz isteksizlikler de olabiliyor maalesef. Yani kişi yeni mezun ya da staj arayışı var ama gelmiyor. Yani o görüşmeye gelmesi kişi için bir artı olacak, süreci deneyimlemiş olacak ama gelmeyi tercih etmeyebiliyor. Neyse 10 adayla biz tabii ayrı ayrı görüşüyoruz ama belli işte sınavlar, mülakatlar vesaire sürecine giriyor. Ve onların içerisinden tercihler yapabiliyoruz. Burada sorduğumuz soruyu doğru anlayıp ona yanıt vermesini bekliyoruz. Hı hı. Bu olmayabiliyor ya da işte en basit hani okulda e, hani gördüğü ya da katıldığı, yaptığı aktiviteler bile onu bir adım öne çıkartabiliyor. Hani burada adaylar kendilerini ne kadar doğru ifade ederlerse, ne kadar istekli olduklarını, katıldıkları mülakatta şirketi tanıyorlar mı, e, hani bir pozisyon için başvuruyorlar, o pozisyon hakkında bir araştırma yapmışlar mı? Bunları eğer yapan biri ise tabii ki bir adım öne çıkıyor.